Merhaba arkadaşlar. Bu videoda heap sıralamadan bahsedeceğim. Ağaç veri yapısının sıralama alanında etkili kullanımını gösteren iyi örneklerden biri aslında heap sıralama. Burada tabii ki ikili ağaç kullanılıyor. Bunun adına heap ağacı diyoruz ve ağacı kullanarak biz aslında sırasız olan bir diziyi ağaca yerleştirip daha sonra da ağaçtan belli kurala göre ağaca yerleştirip daha sonra da ağaçtan en küçük veriyi silme yöntemiyle de sıralamış oluyoruz. Tabii bu küçükten büyüğe, büyükten küçüğe sıralamada ise en büyük veriyi silmiş oluyoruz. Dolayısıyla küçükten büyüğe sıralamada minimum heap ağacı kullanılıyor. Büyükten küçüğe sıralamada ise maksimum heap ağacı kullanılıyor. Sıralama algoritmalarındaki performans karşılaştırmasına baktığımızda işte insertion sort, selection sort, bubble sort, merge sort ve quick sort'la heap sort'u karşılaştırdığımızda en iyi durumda evet ON'lik bir insertion sort'un öne geçtiği bir durum var. En iyi durum demek zaten verinin zaten sıralı olarak gelmesi demektir düşük bir ihtimal olarak. Ortalama durumu aslında burada baz almamız gerekiyor. Ortalama durumda da en logenlik aslında güzel bir performansa sahip heap sıralama. Tabii bununla benzer merge sort ve quick sort'ta en logenli bir performans sergiliyorlar. Sıralama algoritmalarında ortalama durumda maalesef çok arama performansı gibi çok hızlı noktalara yani o log n veya işte O1 gibi yerlere gidebilecek maalesef algoritma şu anlık yok. En kötü durumda da ne demektir en kötü durum? Verinin tersten sıralı gelmesi. Yani siz küçükten büyüğe sıralamak istiyorsunuzdur. Büyükten küçüğe gelmiştir. Bu durumda da yine heap sort'un en logenlik bir performans sergilediğini yani durumdan bağımsız olarak heap sort en logenlik bir performans sergilemeye devam ediyor. Heap sort'un kullandığı ikili ağacın adı aslında heap ağacı olarak geçiyor ve bu heap ağacının şöyle bir özelliği var. Tabii minimum heap'i söyleyecek olursak her düğümün verisi çocuklarından daha küçük olmak durumunda minimum heap'te. Yani mesela bunun değeri 10 ise burası 20, burası 30 gibi değerler olabilir. Yani ebeveyn çocuklarından küçük olmak durumunda minimum heap'te. Maksimum heap'te ise tam tersi ebeveyn çocuklarından büyük olmak durumunda. Ve bu bütün ağaçta sağlanmalı. Yani burası 10 ise burası mesela 7, 8 gibi olabilir maksimum heap'te. Çünkü büyükten küçüğe sıralamamız gerektiğinde ebeveyn her zaman daha büyük oluyor. Küçükten büyüğe sıralamak istediğimizde ise ebeveyn düğüm her zaman çocuklarından daha küçük oluyor ve bu bütün ağaçta gerçekleşmesi gerekiyor. İşte biz de sırasız olan diziden verileri ağaca yerleştirip heap ağacını oluşturmaya başladığımızda kural bozulacağı için kuralı düzenleme işine biz aslında heapleştirme diyoruz. Yani yukarı heap aşağı heap fonksiyonlarını çağırarak heap kuralını gerçekleştirmeye çalışacağız. Heap ağacı ikili ağaçtır ve tam dolu bir ağaçtır. Dolayısıyla düğümler eklenme şekli aslında şöyle devam edecektir. Tam dolu olduğu için soldan sağa doğru hiçbir düğümü atlamadan doldurarak ilerliyoruz. Ve böyle bir doldurma şekli aslında nedir? Seviye bazlı doldurmadır ve bu dizi üzerinde gerçekleştirilmesi daha doğrudur. Bu neden dizi üzerinde gerçekleştirilmesi daha doğrudur? Zaten level order yani seviye bazlı ağacı dizi üzerine yerleştiriyorduk. İkili ağacın dizi üzerinde gerçekleştirilme kısmında. Diğer bir neden de biz sürekli ya ebeveyne direkt sıçramamız gerekiyor ya da direkt çocuğa aşağı inmemiz gerekiyor ve bütün ağaçta bu hızlı bir şekilde olabilmesi adına ben herhangi bir düğümün indeksini biliyorsam anlık olarak onun ebeveynine çıkabilirim. Yine herhangi bir düğümün indeksini bilerek anlık olarak onun çocuklarından birine inebilirim. Bunu bağıl ağaçta sağlamamız çok zor. Sürekli adres güncellemeleri yeni düğüm ekleyince yapılması gerekiyor ve bu enlogenlik performanstan uzaklaşacaktır. Onun için burada heap ağacı mutlaka dizi üzerinde gerçekleştirilmelidir ve kuralımıza uyması için heap ağacının her veri eklendikten sonra heap işlemini çalıştıracağız. İşte dolayısıyla bizim sırasız bir verimiz vardı. Mesela 3, 2, 10, 7, 6 gibi sırasız verimiz vardı. İlk gelen
ne oldu? Kök oldu ama zaten bu tek düğüm heap kuralına uyuyordu. 2 geldiği zaman dediğim gibi önce tam dolu bir şekilde yerleştiriyoruz. Yani sola yerleştirdik 2 ama ne oldu? Heap kuralı bozuldu. Çünkü bu minimum heap. Ebeveyn daha küçük olması lazım. Dolayısıyla burada ne yapıyor aslında? Bir değiş tokuş işlemi yaparak 2 verisini ebeveyne taşıyıp 3'ü çocuk düğümüne indiriyor. Bu şekilde heap ağacı kuralı sağlanmış oldu. Sonra 10 verisi geliyor. 10 verisini de buraya ekliyoruz ve 2 daha küçük olduğu için heap kuralını sağlıyor ve ekleme duruyor. Dolayısıyla heap yukarı aslında eklenen noktadan yukarıya doğru köke doğru kadar ilerler. Ama zaten eğer değiş tokuşa ihtiyaç yoksa orada durur. Çünkü daha üstünde de değiş tokuşa ihtiyaç yok. Evet 7 geldi mesela 7'yi ekledik. Dediğim gibi bu da yine durdu. Burada da 6 yine durdu. Çünkü ebeveyn daha küçük. Bu şekilde biz heap ağacını oluştururuz. Ama oluşan heap ağacı veri sıralı değildir. Burada emin olduğumuz tek şey nedir? Kökte bu ağacın en küçük değeri köktedir. Buna eminiz. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Sıralama işleminde düğüm silerek başlıyoruz ve kökteki düğümümüz veriyi alıyoruz. Çünkü en küçük veri orada. Küçükten büyüğe sıralıyoruz. 2'ye aldık ama buraya hemen alttaki bir çocuğu getirmek bütün ağaç yapısını bozacağı için, çünkü bu bir dizi üzerinde yerleştirilmiş halde, yani şunun üzerinde yerleştirilmiş haldeydi. Dolayısıyla ne oluyor? Biz en kolay hangi veriyi alabiliriz? Dizinin en sonundaki, yani en aşağıdaki en sağdaki düğümü alıp köke taşıyoruz. Şu anlık 6 bu. Dolayısıyla 6'yı buraya taşıdıktan sonra artık 6'yı silebiliriz. Ama ne oldu tabii ki 6'yı sildikten sonra heap kuralı bozuldu. Çünkü burada heap yani kökte en küçük olması gerekiyor. Dolayısıyla düğüm silme işleminde ise heap aşağı işlemini çalıştırıyoruz ve burada olacak şey nedir? Hangisi daha küçükse çocuklardan o yukarı gelip diğeri aşağı inecektir. Yani bununla bu yer değiştirecektir ve en küçük köke yine geldiği için yine en küçüğü yanına alacağız bu sayının ve bu şekilde ağaçta hiçbir düğüm kalmayana kadar devam edecek ve sıralama işlemi tamamlanmış olacaktır. O zaman heap aslında heap sıralama 2 aşamadan oluşmaktadır. Sırasız olan seriyi ağaca yerleştiriyoruz. Heap kuralına uyacak şekilde ve her düğüm eklendikten sonra heap yukarı kuralını çalıştırıyoruz. Ağaç oluştuktan sonra da bu sefer de ağaçtan kökü silme koşuluyla sıralama işlemini yapmaya başlıyoruz. Tabii burada da heap aşağı nereye kadar çalışacaktır? Yaprağa kadar. Eğer bir yerde değiş tokuşa gerek yoksa orada duracaktır. Yaprağa kadar inmesine gerek kalmayacaktır. Evet, şöyle bir örnek üzerinde heap sıralamayı nasıl çalıştıracağımızı göstermek gerekirse burada sırasız bir dizi bulunmakta. Dolayısıyla ilk gelen sayı kök olacaktır. Daha sonra tam dolu bir şekilde dolduracağımız için soluna 37'yi ekliyoruz. Ve 37 daha küçük olduğu için, çünkü min heap ağacı bu, küçükten büyüğe sıralıyoruz. Dolayısıyla ebeveyn her zaman küçük olmak durumunda. Bu şekilde değiş tokuş işlemi gerçekleşiyor. Daha sonra 24'ü ekledik. 24 de daha küçük olduğu için yine bir değiş tokuş işlemi gerçekleşip 24 köke alınmış oluyor. Evet, bu işlem bu şekilde devam edip ağaç oluştuktan sonra ne demiştik? Ağaç oluştu ama halen elimizde sıralı bir dizi yok. Dolayısıyla sıralamak için en küçük nerededir burada emin olduğumuz? Köktedir ve kökteki veriyi alıp sıralayacağımız artık bir dizinin içerisinde bir ekrana mı yazacağız? Oraya kopyalıyoruz ve ağaçtaki en aşağıdaki, yani en aşağıdaki en sağdaki veriyi köke taşıyoruz. Tabii ki burada heap ağacı kuralı bozuldu. Dolayısıyla şimdi de heap aşağı fonksiyonunu çalıştıracağız ve hangisi daha küçükse çocuklardan o yukarı çıkacaktır ve bu yaprağa gidene kadar devam edecektir. Evet, bu anlattığımız algoritmanın, heap sıralama algoritmasının C++'da gerçekleştirimini yapacak olursak bu şekilde klasörlerimizi oluşturduk ve başlık dosyamız heap3app'i yazmaya başlayalım. Evet, sınıfımızı burada yazıyoruz. Private alanda sayılarımızın tutulduğu diziyi, neden? Çünkü burada heap ağacı dizi üzerinde gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla bu aslında dizi tanımı burada olacak. Kaç tane eleman olduğunu burada tanımlıyoruz. Yani dizinin içerisinde kaç gerçek eleman var, bir de alabileceği maksimum eleman sayısı, yani kapasitesini tanımlıyoruz. Bazı yardımcı fonksiyonları burada tanımlamamızda fayda var. Mesela sol çocuğun indeksini getirecek fonksiyon. Ona bir tane tam sayı indeks göndereceğiz ve onun sol çocuğunu getirecek. Yine sağ çocuğunu getirmek için
bir fonksiyon yazalım. Bunların gövdelerini tabii kaynak dosyasında yazacağız. Aynı şekilde ebeveyn düğümün indeksini getirecek. Bunlar indeksi getiriyor. Biz direkt elemana dizi üzerinde erişiyoruz. Ve 2 tane heap yukarı, heap aşağı gibi fonksiyonlarımız vardı. Ve değiş tokuş işlemini heap aşağıda ya da heap yukarıda değiş tokuş işlemini yapacak bir swap fonksiyonu yazacağım. Burada gerçek anlamda bir değiş tokuş olabilmesi için referanslı olarak alacağız parametre. Bunlar private alanı dışarı ilgilendirmeyen fonksiyonlardı. Aslında dışarı ilgilendiren fonksiyonlar nedir? Nesnenin oluşturulması, kurucu fonksiyon ve bize kaç tane sayıyı sıralayacağını verecek. Onun için bir tam sayı alacağız ve boş olup olmadığını yine sorgulayacağımız bir fonksiyon ve ekleme yapacağımız bir fonksiyon. En küçüğünü getirir çünkü bu min heap ağacı. O zaman en küçüğünü getir fonksiyondan olması lazım. Ve yıkıcı fonksiyon. İskeleti bu şekilde. Bu iskeleti gövdesini yazmamız için kaynak dosyasına gidiyorum. Burada heap3 cpp'yi açıyoruz ve başlık dosyasını ekledik. Evet, şimdi bunun kurucu fonksiyon kısmından başlayalım. Dediğim gibi burada bize kaç tane sıralayacağını verecek aslında. Yani bir size bilgisi verecek. Evet, önce biz diziyi oluşturalım. Verilen uzunlukta diziyi oluşturuyorum. Tabii ki bu aynı zamanda bizim kapasitemizde olacaktır. Ve şu anlık eleman sayısı hiç düğüm eklenmediği için 0 olarak nesneyi oluşturuyorum. Ağacın boş olduğunu uzunluğa bakarak anlayabiliriz. Ve bu noktadan sonra kişi nesne oluşturduğundan sonra yapacağı şey nedir? Ekleme işlemi. Dolayısıyla bize verileri tek tek gönderecek ki burada biz heap ağacını oluşturabilelim. Tabii ki ekleme işlemi nasıl yapılacak? Dışarıdan geldiği için belki de söylenen sayıdan daha fazla sayı gönderilme durumunda bizim bunun kontrol etmemizde fayda var. Yani eğer uzunluk kapasiteye eşitse bundan sonra artık başka eleman kabul edemeyeceğimiz için şöyle bir mesaj fırlatarak işleyişi sonlandırabiliriz. Evet. İlk başta ne yapıyoruz? En aşağı, en sağ. Yani aslında bu neresi oluyor? Eleman sayısının, çünkü sıfırdan başladığı için eleman sayısı en son boş yeri ifade ediyordur. Oraya direkt veriyi ekleyebiliriz. Ama veri eklendikten sonra uzunluğu da biraz arttıracağız. Ama heap ağacının kuralı bozulmuş olabilir. Ne yapıyorduk? Heap yukarı fonksiyonunu çağırıyorduk. Yani heapify up fonksiyonunu çağıracağız. Ve demin eklemiş olduğumuz düğümün indeksi nedir aslında? Length eksi 1'dir sıfırdan başladığı için. Ve bu noktadan başlayıp köke kadar eğer gerekiyorsa değiş tokuş işlemini yapacak heap yukarı fonksiyonunu çağırıyoruz. Bu bir indeks alması gerekiyor. Bir düğümün indeksini alacak. Ve bize burada neler gerekiyor? Ebeveynin indeksi gerekiyor. Yani parent index gerekiyor. Tabii bu bir öz yinelemeli fonksiyon gibi çünkü yukarıya gidecek, değiş tokuş yaptı, tekrar yukarı gidecek filan. Dolayısıyla aynı işlemi yapıyor. Nerede duracaktır bu? Eğer değiş tokuşa ihtiyaç olmaya devam ettiği sürece köke kadar gitmesi gerekiyor. Bu da nedir aslında? Eğer indeks sıfıra eşit değilse devam edecektir. Çünkü sıfırda dizinin 0. indekste ağacın kökü bulunmakta. Oraya vardıktan sonra artık onun ebeveyni olmadığı için değiş tokuşa ya da karşılaştırmaya gerek yok. Burada önce bir parent indeksi bulalım. Öyle bir fonksiyon yazmıştık parent index diye. Ve buraya indeksi gönderiyorum. Bu indeksin ebeveyn yani bu düğümün ebeveyn düğümünün indeksini istiyorum. Bu nasıl bulunuyordu aslında? Ağaçta aşağı indikçe 2 ile çarpıyoruz. Yukarı çıkınca da 2'ye böleceğimiz bariz belli. Dolayısıyla burada aslında yaptığımız şey indeksten 1 çıkartıp 2'ye bölmek. Bu bize tam sayı bölmesi olduğu için ondalıklı bir veri gelmeyecektir. Bu bize herhangi bir düğümün ebeveynini anlık olarak sıçramamızı sağlayacaktır. Evet, ebeveyn indeksi bulduk ve burada karşılaştırmamız lazım. Eğer ebeveyn daha büyükse yani parent index düğüm alttaki çocuk indekstenki değerden daha büyükse o zaman burada bir değiş tokuş işlemine gerek var. Çünkü ebeveynde daha küçük olması gerekiyordu. Burada da işte swap fonksiyonunu çağırıyoruz. Ve swap fonksiyonunda bu verileri gönderip değiştirilmesini sağlıyoruz. Bu birinci. Bununla yani ebeveynle çocuğun verileri yer değiştirecek. Ve yer değiştirme olduğu sürece ben heap yukarıyı tekrar çağıracağım.
yukarıyı çağıracağım. Ve şimdi artık ebeveyn indeksini gönderiyorum. Çünkü bu durumda ebeveynin ebeveyniyle karşılaştırıp köke doğru gidecektir. Ama karşılaştırmaya ihtiyaç yoksa, yani if çalışmamışsa, bu da yine bir durma noktasıdır bu fonksiyonun. Çünkü eğer değiş tokuşa ihtiyaç yoksa yukarıda da ihtiyaç yoktur. Daha fazla karşılaştırmaya gerek yok. Ve hip yukarı fonksiyonu tamamlanmış olur. Ekleme işleminde de zaten hip yukarı işlemini çağırarak aslında biz ağacı hip ağacına dönüştürüyoruz. Ve diğer veriyi kabul etmek üzere hazır hale gelmiş oluyoruz. Tabii bunları oluşturduktan sonra kişi ne yapacaktır sıralama işlemi için? Tabii biz burada minimumu getir diyerek burada aynı zamanda silmiş olacak minimum ağaçtan, ama ondan önce biz swap fonksiyonunu çağırmıştık. O zaman swap fonksiyonunu yazacak olursak burada işte burada iki değerin değişmesi söz konusu ve bu değerleri değiştirebilmek için bizim bir tane yedek bir yere ihtiyacımız var. Evet, bu şekilde değiştiriyoruz. Ve değiş tokuş işlemi tamamlanmış oluyor swap işleminde. Şimdi geldik minimumu silme işlemi. Bu tabii ki kökte olduğunu eminiz. Eğer ağaç kurallı bir şekilde oluşturulmuşsa en küçük değer, minimum hip ağacında en küçük değer köktedir. O zaman bunu hemen en küçük, yani işte minimum value diyerek buraya alıyoruz kökteki değeri. Bu tabi dışarıdan çağrıldığı için ağaçta hiç düğüm yokken de çağrılmış olabilir. Bu hatalı bir çağrım olacaktır. Onun için eğer böyle bir durumda çağrılmışsa bizim yine burada hata fırlatmamız gerekir. Evet, en küçük değeri aldık. Bu noktadan sonra ne yapıyorduk? En aşağıdaki en sağdaki değeri köke taşıyorduk. Yani 0. indekse köke en aşağıdaki en sağdaki, bu da işte eleman sayısı -1'deki veridir aslında. Bunu buraya taşıdık. Eleman sayısını bir azaltıyoruz. Çünkü bir düğüm çıkmış oluyor. Ve hip aşağı fonksiyonunu çağıracağız. Tabii ki düğüm sayısı sıfırdan halen büyükse. Bu sıfırdan büyükse hip aşağı fonksiyonunu çağırıyorum. Ve hip aşağı fonksiyonunu nereden başlayacaktır? Kökten. Çünkü kökü sildik. Köke yeni bir düğüm taşıdık. Ve o veri ebeveynlerden daha büyük olabilir. Bu durumda değiş tokuş işlemine ihtiyaç var ve kökten başlamamız gerekiyor. Yani indeks 0'dan başlayacağız. Bu tabii ki kendi içerisinde gidip ağacı düzeltecektir. Yine hip ağacına dönüştürecektir. Ve ben burada demin elde etmiş olduğum en küçük değeri döndürüyorum. O zaman hip aşağı fonksiyonunu çağıralım. Hip aşağı fonksiyonunda da yine bir indeks alıyoruz. Ve bu indekste bu sefer aşağı doğru indiğimiz için hem sol çocuğun indeksi hem de sağ çocuğun indeksini almam gerekiyor ki karşılaştırabileyim burada. Hangisi daha küçükse, çünkü o yukarı çıkacak veri olarak hangisi daha küçükse. Hangisi daha küçükse onun da indeksini tutacağım. Bir minimum indeks tanımladım. Şimdi de bu değerleri elde etmemiz için işte left indekse sol çocuğun indeksini getir diyeceğimiz fonksiyonu çağırıyorum ve buraya indeksi gönderiyorum. Yine sağ indekse sağ çocuğun indeksinin fonksiyonu çağırıp bu indeksi gönderiyorum. Bunları çağırmışken hemen bunları yukarıda yazalım. Sol çocuğa nasıl iniyorduk? 2 çarpı indeks artı 1 ile iniyorduk. O zaman buraya işte 2 çarpı indeks artı 1 diyorum. Evet, sağ çocuk indekste 2 çarpı indeks artı 2 şeklinde bulabiliyoruz. Evet, bu fonksiyonları da tamamladığımıza göre tekrar hip aşağı fonksiyonuna dönecek olursak, şimdi amacımız sağ çocuk mu daha küçük, sol çocuk mu, bunu bulacağımız küçük bir kodu yazacağız. O hangisi küçükse o değer olarak onun indeksini minimum indeks tutacak. Sonra da neyi karşılaştıracağız? Acaba ebeveyn daha mı büyük? Daha büyükse değiş tokuşa ihtiyaç var. Küçükse zaten değiş tokuşa ihtiyaç yok. Onu sorgulayacağız. O zaman önce neyi bulmamız lazım? İşte sağ indeks eğer uzunluktan daha büyükse zaten bu ağacın dışında bir değerdir. Dolayısıyla sağ çocuk yoktur aslında. Burada eğer sol çocuk da yoksa, yani sol çocuğun indeksi de uzunluktan bu da büyükse, o zaman zaten yaprak bir düğümdür. Çocuklar olmadığı için burada hiçbir şey yapmıyoruz. Bu durma noktasıdır. Return'e dönüyoruz. Else durumuysa zaten sadece sol çocuğu vardır. Bu durumda zaten minimum değere sahip olan çocuklar aslında zaten sol çocuktur. Sağ çocuk olmadığı için. Onun için sol çocuğun indeksini minimum indekse
atama yapıyorum. Bunun else kısmında sağ çocuk var demektir ki bu durumda bu tam dolu bir ağaç olduğu için sağ çocuğun olup sol çocuğun olmama gibi bir durumu olamaz. Yani tam dolu olduğu için soldan sağa dolduruyor. Sağ çocuk varsa mutlaka sol çocuk da vardır. Bu durumda bizim karar vereceğimiz şey nedir? Hangisinin değeri daha küçük? Sol çocuğun indeksteki değer daha küçükse, hadi küçük eşittir de diyebiliriz. Bu durumda minimum indeks nedir? Sol çocuktur. Sol çocuğun indeksidir. Değilse sağ çocuğun indeksidir. Evet, bu if else'de aslında hangi çocuk daha küçük onun indeksini minimum indekse atıyorduk. Şimdi hangisi daha küçük onu bulmuş olduk. Acaba ebeveyn onlardan büyük mü? Değilse zaten değiş tokuşa gerek yok. O zaman şuna bakıyoruz şu an. Evet, eğer yukarıdaki daha büyükse burada bir değiş tokuşa ihtiyacımız var. Yine swap fonksiyonunu çağırıp bu ikisini gönderiyoruz. Ve bu öz yineleme fonksiyonu tek koşulda devam ediyor. O da değiş tokuş varsa. Değiş tokuş yoksa yine bu if'in else kısmına düşecek demektir ve tekrar bir çağrım olmayacaktır. Hip aşağı sadece değiş tokuş olduğu sürede devam edecek ve en son noktası nedir? Yaprağa kadar inmesidir ki o da bu if'i çalıştırıp durduracaktır yaprağa indiği durumda. Evet, burada aşağı inme noktamız ne taraftadır? Minimum indeks tarafına ineceğimiz için minimum indeksi gösterip bu şekilde aşağı doğru devam ediyoruz. Evet, hip aşağını biz nereden çağırmıştık? En küçük elemanın çıkarılması kısmında çağırmıştık ve burada aslında sadece yıkıcı fonksiyon kaldı yazmadığımız. Yıkıcı fonksiyonda da diziyi oluşturmuştuk heap bellek bölgesinde. Onun için onu iade etmemiz, çöpü temizlememiz açısından yeterlidir. Evet, başlık dosyasını ve burada kaynak dosyasını yazmış olduk. Şimdi bunu test eden bir program yazalım. Başlık dosyasını ekledim. Ağaç nesnesini oluşturalım. Ve burada mesela 50 tane veriyi sıralayacağımızı söyleyeceğiz. Bu 50 veriyi rastgele atayacağımız için burada mesela bir tane de kütüphane daha eklememiz gerekiyor. Evet, bu rastgele veriyi tutacak diziyi burada tanımlıyorum ve 50 elemanlı. Dizinin ilk halini yazalım. Tabi burada random oluşturuyoruz. Diziye atıyoruz. Aynı zamanda ağaca atıyoruz. İki işlemi ayrı ayrı tekrar yapmamak için kaç sayıda 50 sayı oluşacak. Ve bu sayılar rastgele oluşturulacak. İşte 1 ile 100 arasında sayılar oluşturabiliriz bu şekilde. Daha sonra da ağaca ne yapıyorduk? Ekleme işlemini yapıyorduk. Oluşan sayıyı ağaca ekliyorum. Ve aynı zamanda ekrana da yazıyorum. Dizinin ilk halini görebilmek için ekrana da yazdık. Evet, şu an aslında ağaç oluşmuş oldu for döngüsü bittikten sonra. Burada yapacağımız şey ağaçtan minimumu silmek ve direkt o sırasız dizinin üzerine yerleştirerek aslında diziyi sıralı hale çevirmek olacaktır. Burada ağacın nereye kadar devam edecektir? Boş olmadığı sürece sürekli minimum veriyi silecektir buradan. Evet, bunu diziye atıyoruz en küçüğü çıkar şeklinde. Get minimum value fonksiyonu bunu çağırıyor. En küçüğü aldık, sonra o kendi içerisinde heap ağacını tekrar düzenledi. Yine en küçük nerede? Kökte. Bu şekilde ilerleyerek sıralama işlemini tamamlamış olacağım. Ve bu sefer de sıralı halini yazalım. Yine bir for döngüsüyle diziyi dolaşabiliriz. Rastgele oluşturulan 50 verinin sıralanmasını burada görmüş olacağız. Evet, sayılar dizisini iade ediyorum. Ve ağacı da iade ediyoruz. Ve tamamlamış olduk. Make dosyasına gelelim. Ana klasörde bulunan make dosyası. Bu şekilde make dosyasını da yazmış olduk. Evet, şimdi ana klasöre gelip cmd yazıp konsolu açalım. Ve buradan derleme işlemini başlatalım. Evet, görüldüğü gibi dizinin ilk hali karışık sırada sayılar rastgele atanmış ve burada da sıralı halini görebiliyoruz. Evet, bu videomuzda ağaç veri yapısının sıralama işleminde başarılı bir şekilde kullanıldığını göstermiş olduk.
heap sıralama her durumda enlogenlik bir performansı garantileyen bir sıralama algoritmasıdır. Başarılı bir sıralama algoritmasıdır. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.